Gary Leon Ridgway, Green River katili olarak bilinen Amerikalı seri katil. Başlangıçta 48 ayrı cinayetten mahkumiyetine karar verilmiş. Sonrasında kendisi bu sayının neredeyse 2 katı civarında cinayet işlediğini itiraf etmiştir. İtiraftan sonra savcı sanık pazarlığı kapsamında verilen kararla fazladan bir sabıka eklenerek toplam sabıkası 49'a çıkarılmış. Bu da onu kayıtlara geçmiş en fazla cinayeti işleyen ikinci Amerikalı seri katil yapmıştır. 1980 ve 1990'lı yıllar arasında Washington'da çok sayıda kadın ve kızı öldürmüştür. Kurbanlarının çoğunun hayat kadınları, savunmasız durumda olan kadınlar ve evden kaçmış reşit olmayan kızlar olduğu bilinmektedir. Ridgway'in henüz kimliği bilinmiyorken Green River'da 5 kurbanının cesedinin bulunması sonrası yerli basın tarafından Green River katili lakabı konulmuştur. O, kurbanlarını boğarak çoğunlukla kendi elleriyle veya iple öldürmüş, kurbanlarını boğduktan sonra ormanlık veya ıssız çalılık bölgelere götürmüş, burada öldürdüğü bedenlerle cinsel ilişkiye girmiştir. Ridgway, 1949'da Salt Lake City, Utah'ta 3 erkek çocuktan ikincisi olarak dünyaya geldi. Sorunlu bir aile hayatı vardı. Ridgway, okul hayatında başarısızdı ve sınıf arkadaşları onu suskun, hemen akla gelmeyecek silik bir karakter olarak tanımlamışlardı. Gençlik yıllarında da sorunları vardı. 14 yaşına kadar yatağını ıslatmış, annesi bu durumu her öğrendiğinde onu soyup banyoya kadar yürütmüş. Burada onu banyo yaptırmıştır. O, bu durumdan her zaman utanmış, bunun yanında bu durumdan gün geçtikçe heyecan duymaya başlamıştır. Ridgway'in cinsel ve şiddet fantazilerini bu durumu tetiklemiş olabileceği düşünülmektedir. Ridgway 16 yaşındayken 6 yaşında bir çocuğu bıçaklamış, çocuk bu saldırıdan sonra hayatta kalmayı başarmıştır. Kurbanın anlatımına göre Ridgway, çocuğu ormana kadar götürmüş, bulduğu bir hayvan kaburga parçasını çocuğun karaciğerine saplamış. Daha sonra olay yerinden uzaklaşırken kendi kendine gülerek her zaman birilerini öldürmenin nasıl olduğunu merak etmişimdir, demiştir. Ridgway, Tahi High School'dan 1969'da 20 yaşındayken mezun oldu ve o zamanlar lisede tanışmış olduğu 19 yaşındaki kız arkadaşı Claudia Craig ile evlendi. Orduya katıldı ve Vietnam'a gönderildi. Orada bir ikmal gemisinde hizmet etti ve savaşlara katıldı. Orduda bulunduğu süre boyunca sık sık birçok hayat kadınıyla cinsel ilişkiye girdi ve gonore virüsü kaptı. Bu hastalık onu rahatsız etse de o korumasız bir şekilde hayat kadınlarıyla beraber olmaya devam etti. O görevdeyken karısı Craig de onu aldatıyordu. Ridgway görevden geri döndüğü yıl boşandılar. Ridgway yakalandıktan sonra yakınlarına sorulan sorularda arkadaşları ve ailesi onu dost canlısı ve tuhaf bir kişilik olarak tanımlamışlardır. İlk 2 evliliği aldatılma sonucu boşanmayla sonuçlandı. Boşandığı ikinci karısı Marcia Winslow, Ridgway'in kendisini boğazladığını iddia etmiştir. Ridgway ikinci evliliği sırasında dindar biri haline gelmişti ve kapı kapı dolaşarak misyonerlik yapıyordu. Evde ve işteyken yüksek sesle İncil okuyor ve karısına da kilisenin temel öğretilerini takip etmesi için ısrar ediyordu. Her vaaz dinleyişinde ve İncil okuyuşundan sonra ağlıyordu. Evli olduğu sırada hayat kadınlarıyla beraber olmaya devam ediyordu. Ridgway'in hayatında yer almış çoğu kadına göre onun doymak bilmeyen bir cinsel arzusu vardı. Eski eşlerinin üçü ve birkaç eski kız arkadaşının ifade ettiğine göre sürekli halka açık alanlarda veya ormanlık bir alanda ilişkiye girmeyi talep ediyordu. Ridgway'in kendisi de aralarında aşk-nefret ilişkisi olan bu hayat kadınlarına karşı saplantı derecesinde düşkün olduğunu kabul etmiştir. 1980 ve 1990'lı yıllar boyunca Seattle, Tacoma ve Washington'da en az 71 kadın öldürdüğüne inanılıyor. Ridgway'in mahkeme raporundaki son ifadesine göre çok fazla cinayet işlediğini ve kendisinin de bu sayıdan tam olarak emin olamadığı belirtilmiştir. Cinayetlerinin çoğunu 1982 ve 1984 yılları arasında işledi.
Cesetlerin çoğunu Green River'ın etrafındaki ormanlık alanlara taşımış, ayrıca tespit edilmiş iki kurbanının cesedi ve kendisini sonradan itiraf ettiği fakat hala bulunamamış olan toplam 4 cesedin Portland'de olduğu bilinmektedir. Kurbanlarının cesetlerinin çoğu kümelenmiş şekilde toplu olarak, bazıları belli bir duruş biçiminde olmak üzere tümü çıplak olarak bulunmuştur. Bazen olay yerine geri dönüp cesetlerle tekrar tekrar ilişkiye girmiştir. Üç kurbanının yalnızca iskelet kalıntıları bulunmuş, bunların kimlikleri hala tespit edilememiştir. Ridgway, beraber olmak istediği kadınlarla, özellikle hayat kadınlarıyla tanışıyor, güvenlerini kazanmak için bazen onlara oğlunun fotoğraflarını gösteriyor. Onlarla beraber olduktan sonra arkaları dönük olduğu sırada ise boğazlarını sıkarak öldürüyordu. Cinayetlerini kendi evinde, kamyonunda veya gözlerden uzak ıssız alanlarda işliyordu. İlk cinayetlerin ardından King County Polis Şefliği tarafından katilin yakalanmasına yönelik bir birlik oluşturuldu ve cinayetler incelendi. Oluşturulan bu birlikte en tanınmış isimlerden olan dedektif Robert Keppel ve polis şefi Dave Reichert da bulunuyordu. Katilin yakalanmasına yönelik çalışmalarını yaparken seri cinayetlerden mahkum edilmiş Ted Bundy ile belirli aralıklarla katil hakkında görüşmeler yapıyorlardı. Bundy, Ridgway'in psikolojisi ve onu cinayet işlemeye güdüleyen faktörler hakkında izlenimlerini paylaştı ve katilin davranışları üzerine görüşler öne sürdü. Bundy, katilin cesetlerin bulunduğu yere tekrar dönüp onlarla tekrar cinsel ilişkiye girebileceği ihtimalini, ayrıca polislere olay yerine gittiklerinde eğer yeni kazılmış bir mezar bulurlarsa, mezarın kazıldığı bölgenin yakınlarına çeşitli işaretler bırakmalarını söyledi. Böylece katilin gelip gelmediğini veya gömülen cesedi bulmanın mümkün olabileceği tavsiyesinde bulundu. Ridgway, 2001'deki yakalanmasından önce 1982'de fuhuş yaptığı gerekçesiyle hakkında sabıka kaydı oluşturulmuştu. 1983 yılında Green River cinayetlerinin baş şüphelilerindendi. 1987'de polis Ridgway'den saç ve tükürük örnekleri aldı. 1987'de alınan örneklerden sonra uzmanlar nihayet DNA analizi yaptı ve çıkan sonuç Green River katilinin eşkalini verdi. 30 Kasım 2001'de Renton, Washington'da çalışmakta olduğu bir kamyonet fabrikasındaki işinden ayrılmak üzereyken ilk cinayetinden neredeyse 20 yıl sonra öldürülmüş 4 kadın üzerindeki sperm ve salya bezi örneklerinden yapılan DNA testi sonucuyla eşleşmesi üzerine yakalanmıştır. Üçüncü karısı olan Judith Mawson, 2010'da bir televizyon kanalında verdiği röportajda Ridgway ile evlendikten sonra evine yerleştiğinde yerde hiç halı olmadığından bahsetmiş, dedektifler ise bunu Ridgway'in cesetleri halıya sarmasıyla açıklamıştır. Yine aynı röportajda Mawson'a Ridgway'in neden bazı günler sabah çok erken saatlerde işe gittiği sorulunca Mawson bunu sözde fazla mesai ücreti almak için şeklinde açıklamış, daha sonra kocasının cinayetlerini bu sabah saatlerinde işlediği kanısına varmıştır. Mawson, evlilik hayatları boyunca hiçbir zaman Ridgway'den şüphelenmemiş, yetkililerle görüşene kadar da Green River katili hakkında bir şey duymadığını belirtmiştir. Bunun sebebinin de haberleri takip etmemesi olduğunu öne sürmüştür. Ridgway, yargılanma sürecinde hala bulunamamış kurbanlarının cesetlerinin yerlerini söylemeyi kabul etmiştir. Bu, savcı sanık pazarlığı sonucunda ölüm cezasından kurtulabilmiş ve şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına hükmedilmiştir. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.